Geçen dersimizde bir hesap makinesindeki clear fonksiyonunu tanımıştık. Şu anki devrenin nasıl yapıldığını görmek amacıyla sağ üst köşedeki videoyu seyredebilirsiniz. Bu dersimizde küçük bir hafıza oluşturacağız ve bu sefer amacımız şu: ben istediğim butonlara basacağım. Şurada gördüğünüz butonlara basacağım ama lambalarım hemen yanmayacak. Bastığım düğmeler hafızaya alınacak. Ben izin verdiğim zaman düğmelerin karşısındaki lambaların yanmalarını sağlayacağım. Bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. 4 tane lambadan ben 1 ve 3 numarayı yakmak istiyorum. Ve düğmelere basarken varsayın ki yanlışlıkla 1 ve 2. düğmeye bastım. Ve bir yanlışlık yaptım. Yaptığım bu yanlışın lambada gözükmeden önce silinmesini istiyorum. Daha sonra doğru düğmelere basıp ve arkasından onay vererek karşıdaki lambaların yanmasını sağlayacağım. İşte böyle bir devreyi bu sisteme nasıl ekleriz? Bu videomuzun amacı. Böyle aşağıya iniyorum. Lambalar çok yakın duruyorlar. Şimdi bir kıralım. Evet, şöyle birazcık uzaklaşacağım. Bu kablolardan döşemem lazım. Arkadaşlar, öncelikle bu mavi ve silme özelliği olan alanın hemen yanına yeni bir köprü inşa edelim. Bu sefer şu sarı rengi kullanalım. Bunu sonuna kadar götüreceğim. Neredeyse aynısı olacak. Evet. Şöyle uçalım. Yine ileriye gidiyorum. Şu sondakini siliyorum. Buraya yine bir anahtar koyacağız. Arkasından kablo döşeceğiz. Ve bu kablo buradan başlayacak. Sonuna kadar ilerleyecek. Anahtarı çalıştırdığımda yukarıda akım var. Kapattığımda akım bitiyor. Şimdi bu kesişim noktalarını temizlemem lazım. Buraya çıkarma işlemi yapan bir fonksiyonu kullanacağız. Bunu temizliyorum. Kesişim noktaları gidiyor. Bütün kesişim noktaları için yapmam gerekiyordu bunu. Evet. Şimdi buraya şöyle yukarıdan bakalım. Redstone Comparator denen bir fonksiyonu ekleyeceğiz. Bunu hatırlayacaksınız. Önceki derslerimizde çıkarma amacıyla kullanmıştık. Birinci dersimizde. Burada daha etkisini göreceğiz. Ne işe yaradığını. Hem yerleştiriyorum hem de aktif hale getiriyorum. Aşağı inelim. Bakın. Şimdi bunların özelliği arka taraftan gelen akımı, yani bunu şu anda gördüğünüz sol taraf lambasının yandığı yer ön taraf diyelim. 2 tane çubuğun olduğu yerse arka taraf. Arka taraftan gelen akım sol tarafa lambaya doğru geçecek. Ama eğer yandan bir akım gelirse yandan gelen akımlar eksiltme işareti işlemi yapıyor. Eksiltme işleminden kasıt lambanın yanmasını engelleyecek. Bu çerçevede bu yandan gelen akımların mutlaka üzerinde elektrik olması lazım. Bu yüzden buraya birer meşale koyuyorum. 3 tane meşale olsa yeterli. Şimdi arkadaşlar, amacımız neydi? Biz bir düğmeye bastığımız zaman
Ancak onay verdiğimizde lambalar yansın. Şimdi birinci düğmeye gidiyorum, basıyorum. Hatta 1 ile 3'e basıyorum. Birinci düğmeye bastım. Üçüncü düğmeye de bastım. 2 ile 4'e basmadık. Şimdi 1'den ve 3'ten talimat gitti karşı tarafa. Fakat lambalarımız yandı mı? Henüz değil. İşte bu kolu indirdiğim zaman bakın 1 ile 3 yandı. 2 ile 4 yanmadılar. Bunu tekrar yukarıya çıkarırsam lambalar sönecek. Fakat 1 ile 3'ün hala yandığına dair hafızada bilgi duruyor. Bu bilgi ne zaman silinir? İşte bu C harfine bastığımızda bu silme tuşuna 1 ile 3'teki veriler de kaybolacak. O lambalar sönecek. Bakın bastım ve lambalar söndü. Artık hafızadan gittiği için bu kolu kapatıp tekrar açsak bile lambalarımız yanmayacak. Temizleme butonunu yukarıya çıkarıyorum. Yani inaktif hale getiriyorum. Bunu da önce inaktif hale getiriyorum. Şimdi şöyle yapalım. Ben birinci ve ikinci düğmelere bastım bu sefer. Hatta hepsine basmış olayım. Dördünde görelim. Dördünde yandığından emin olalım. Uçarak gidelim oraya. Şimdi buradaki kolu indirdiğimde bütün lambalar yanacak. Yukarıya kaldırıyorum. Lambalar söndü. Bu haldeyken hafızadan gitmesini istiyorsam bütün bu bilginin temizleme tuşuna bastığım anda hafızadan gidecek. Artık bunu indirsek de lambalar çalışmıyor. İşte bilginin hafızada kalmasını sağlayan burada yaptığımız yeni sistemimiz. Şimdi bunu anlamak için şöyle bir işlem yapalım. Üzerinden hızlıca geçelim sistemimizin. Birinci düğmeyi çalıştırdığımız anda buradan akım gidiyor ve şu aşağıdaki meşaleler yanıyor. Bu meşalelerin yanmasıyla aşağıdaki akım lambaya kadar ulaşıyor. Lambaya kadar ulaşıyor fakat buradaki eksiltme işareti sayesinde yan taraftan gelen akım yüzünden arkadan gelen akımın lambaya ilerlemesi imkansız hale geliyor. Şimdi ben eğer yukarıdaki meşaleleri kapatırsam şu yan taraftan gelen akımı kesmiş olacağım. Böylece lambanın da yanmasını sağlayacağım. Bakın şu düğmeyi aşağıya indirdiğimiz anda bilgi arka tarafta duruyordu zaten. Düğmeye bastığımın bilgisi. Ve o bilgiyi lambaya aktarabilir hale geldik. Ben bunu silmek istiyorum dediğimde ise silme fonksiyonunu bir önceki derste tanımlamıştık. Evet, düğmeyi aşağı indiriyorum. Böylece bütün veriler siliniyor. Tekrar yukarıya kaldırıyorum. Artık hiçbir veri sistemde olmadığı için lambalarımız da yanmıyorlar. Böylece arkadaşlar sistemimize bir ekleme daha yaptık. Bir düğmeye bastığımız zaman elimizdeki veriyi ekrana yansıtıyoruz. Lambanın yanmasını sağlıyoruz. Bunu küçük bir hafıza gibi de düşünebilirsiniz. Bir süreliğine hafızada duruyor. Biz ne zaman istersek hafızadan siliyoruz. Ne zaman istersek lambayı yakmak suretiyle ekranda gösteriyoruz.